Serimizin bu videosunda W124 aracımızın torpidosunu sökerek klima kazanına ulaşımı, burada yapacağımız radyatör değişimleri ile bu süreçte nelere dikkat ettik ve karşımıza hangi sorunlar çıktı tüm detaylarıyla sizlere göstermeye çalışacağım. Süreç çok kapsamlı olduğundan haliyle videonun biraz uzun olabileceği gibi bu videoyu izleyerek eminim birçok kişinin yapabilmesine vesile olacak güzel bir kaynak çıkartmış olacağız. Önceki yaptığımız uygulamalardan birini özet geçmek gerekirse hatırlarsanız aracın tüm soğutma sistemlerine ait parçaların yenilenmesiyle beraber kapak contası ve blok tapalarının değişimini yapmıştık. Süreç sonunda da araca antifriz eklemeden önce limon tuzu ile detaylı bir temizlik işlemi yaparak sistemdeki pas ve kireci tamamen söküp atmıştık. Bu işlemlerden sonra haliyle bazı noktalardaki yararlı kireç tabakaları çözünerek en zayıf noktadan kaçak yaparak su sızıntılarına sebep olmuştu. Motor bölmesindeki tüm noktalar yenilendiği için patlak veren ilk yer kalorifer peteği olarak karşımıza çıktı. Aslında patlağın olduğu noktaya yakından baktığımızda daha önceden de kalorifer tesisatına ait bir borunun patladığını ve geçici çözümle bu sorunun giderildiğini, yapılan bu işlemin bizim süreci ne kadar uzattığını da videomda sizlere detaylıca anlatacağım. Torpidonun iç kısmında bulunan kalorifer peteğinde oluşabilecek arızanın ilk belirtisi su eksiltmenin haricinde taban halısının ıslanması veya tahliye deleklerinden antifrizli su aktığını görmeniz burada bir sorun olduğunun kesin kanıtıdır diyebilirim. Kısa bir bilgilendirmeden sonra sizler çayınızı yudumlarken ben de işlemlerime başlayayım. İşlemlerin ilk ayağı olan akünün sökümünü yaparak iç kısma geçiyoruz. Orta konsolun sökümü ile iç kısımdaki işlemlere başlayacak olursak vites konsol çerçevesini yerinden çıkarttım. Orta kısımda bulunan ahşap panelin sökümünde de normalde bu noktada bir adet vida bulunuyor. Ancak benimkisi kırık olduğundan direkt paneli yukarı kaldırarak bunun da çıkartılmasını sağlıyorum. Merak etmeyin, süreç sonunda bu noktaların da tamiratını yapacağız. Küllüğün iç mekanizmasını çıkartıp altta bulunan iki vidasını da sökerek bu parçayı da yerinden alıyoruz. Teybi sökebilmek için bu gördüğünüz setten elinizde varsa işiniz nispeten kolay olacaktır. Eğer yoksa da buna benzer bir aparatla gördüğünüz yuvaya sokarak alttaki tırnağın kurtulmasını sağlıyorum. Teybin boşa çıkmasıyla kendime doğru çekerek bağlantı noktalarından da ayrılmasıyla yuvasından dışarı doğru çekerek çıkartıyoruz. Arkadaki bağlantı kablolarını da söktükten sonra klima panelinin sökümüne bakalım. Bu gördüğünüz yönlendirici ve fan kademe düğmelerini de biraz kuvvetlice asılarak oturduğu yerden çıkarttım. Düğme mekanizmasını ön trim paneline sabitleyen 2 adet büyük somunun da sökümünü yaparak komple ayırmadan önce hemen bu noktada bulunan aydınlatma ampullerinden de bahsedeyim. Butonların aydınlatılmasını sağlayan ve bazıları patlamış bu dipsiz ampulleri de çıkartarak toplama aşamasında yenilemesini de yapacağız. Panelin alt tarafında gördüğünüz bu iki vidanın da söküm işlemini yaparak söküme engel olan tüm bağlantı elemanlarını ayırmış olduk. Ahşap klima trimini panel üzerinden aldıktan sonra klima panelinin söküm işlemine bakalım. Bu noktada da paneli sabitleyen ufak vidaları sökerek boşa çıkan parçayı ön tarafa doğru çekip arka tarafındaki soketten ayırmamız gerekiyor. Klima kontrol panelini de aldığımıza göre hemen üst kısımda bulunan dörtlü, perde ve cam rezistansı düğmelerinin olduğu paneli de tırnaklarından kurtarıp biraz öne alıyoruz. Orta konsolu tamamen sökebilmek için az önce öne aldığımız panelin arkasında bulunan ve yukarı doğru duran 2 adet somun ile yine orta konsol üzerinde bulunan bu 3 vidanın sökülmesi gerekiyor. Bağlantı elemanlarını hızlıca ayırdıktan sonra orta konsolu uygun hareketlerle geriye doğru çekerek herhangi bir noktaya zarar vermeden yerinden gördüğünüz gibi alıyorum. Yine torpidoya bağlı direksiyonun alt bakaletin de söküm işlemine geçecek olursak burada gördüğünüz trimin sökümüyle başlıyorum. Far yükseklik ayar düğmesinin arka tarafındaki vakum hortumlarını sökerek bu çerçeveyi aldıktan sonra iç kısımdaki cıvataları da yerinden çıkarttım. Kontak tarafında bulunan yine benzer trimi bir aparatla bakalet üzerinden ayırarak hemen alt kısımda bulunan aynı sol taraftaki gibi cıvataların sökümünü yapıyoruz. Direksiyon alt bakaletin büyük oranda boşa çıkmasıyla alt kısımda bulunan birkaç ufak vida ile kaput ve el freni mandallarının da sökülmesi gerekmektedir. Mandalı bakalite sabitleyen bu gördüğünüz vidayı söktükten sonra mekanizma boşa düşüyor. Ancak tam anlamıyla ayırabilmek için üzerindeki halatı da yuvasından çıkartmamız lazım. Parçaların sökülmesiyle gördüğünüz üzere direksiyon alt bakaletini yerinden alarak sıradaki işlemlerimize bakalım. Bu aşamada kadranın sökümüne bakacak olursak ilk yapmamız gereken taban halısının bittiği yerde ve fren pedalının hemen arkasında bulunan kilometre telinin sabitlendiği yerden kurtarmamız gerekiyor. Bu işlemle telde bir miktar esneme payı olacağından göstergeyi kendimize doğru çektiğimizde tel kasma yapmayacaktır. Hatta isterseniz şanzıman üzerinden de telin ucunu ayırarak daha rahat da çalışabilirsiniz. Ben zaten kilometre telini de değiştireceğim için açıkçası çok önemsemedim. Göstergeyi yeteri kadar öne çektikten sonra aradan elimizi sokarak kilometre telinin bağlantı somunu ile tüm soket ve aydınlatma ampullerinin bağlantılarını ayırıyoruz. Merak etmeyin, her soket ve ampul tipinin kadran ve kablo üzerinde markalaması yapıldığından
montaj anında herhangi bir karıştırma durumunuz olmaz. Kadranın da söküm işlemini gerçekleştirdiğimize göre torpidonun sağ tarafında bulunan gözün sökümüne geçelim. İç kısımda bu gördüğünüz klipslerin sökümüyle gayet kolay bir şekilde çıkabilen bu iç döşemeyi çekerek yerinden alıyorum. Burayı açtığımızda karşımıza çıkan ilk sürpriz kalorifer borularının kesilerek kauçuk hortumlarla devam ettirildiği oluyor. Aracın eski sahibi Bahadır amcamızın ifadesine göre de daha önceden borunun patladığını ve bu noktadan ek yaptırdığını, ancak burayı sökmediğim için nasıl bir çözüm ürettiklerine ancak ben de sizler gibi şimdi şahit oldum. Açık konuşayım, ben böyle bir çözüm tercih etmem. Ancak hakkını vermek gerekirse çalışması bu dar alanda gerçekten temiz ve güzel bir çalışma ile patlayan hortuma ek yapılmış. Bu torpido gözünü niye açtık onu da belirtecek olursam, airbag'li modellerde hemen üst kısımda torpidoyu sabitleyen 2 adet cıvata olduğundan buradan onların da sökülmesi gerekmektedir. Tekrardan sol tarafa geçecek olursak burada taban halısını yerinden sökerek işlemlerimize devam edelim. Yan halıyı da şaseye sabitleyen vidasını sökerek halıyı çekip yerinden çıkartıyoruz. Halı altında bulunan ve klima kazanına giden ayak havalandırma borularını da yerinden çıkartmamız gerekiyor. Şaseye sabitlenen noktalardaki bağlantılarını ayırarak parçaları dışarı alıyorum. Aynı şekilde sağ tarafın taban halısını da sökünce kalorifer peteğinden sızan sularla karşılaşıyoruz. Bu noktada tek temennimiz su kaçağını erken fark etmemiz ve suyun antifrizli olmasından kaynaklı zeminde pas oluşumu gerçekleşmeden müdahale etmemiz oluyor. Buradaki ayak havalandırma borularını da sökecek olursak tabandaki vidaların pastan bozulduğunu ve sökümünün normal şekilde yapılamayacağını gördüm. Vidanın baş kısmından bir el bileziğiyle ufaktan bir kanal açarak tornavidanın buradan kavramasını sağladım. Gördüğünüz şekilde paslı vidayı söktükten sonra havalandırma borularını bağlı olduğu yerden çıkardım. Artık torpidoda kalan ufak tefek parçaların sökümüne bakacak olursak far anahtarını bağlı olduğu yerden kolayca çıkarıp A sütununda da bulunan direk kaplamasını tırnaklarından kurtararak dışarı alıyorum. Hoparlörlerin sökümüne geçtiğimizde bu yandaki parçayı çıkartarak alttaki vidalara ulaşıyoruz. Bu vidaların hızlıca sökümünü gerçekleştirdikten sonra kapağı torpidoya zarar vermeden gördüğünüz şekilde çıkarttım. Kapak altında şaseye sabitlenen bu gördüğünüz civatayı da birazdan sökerek torpidonun söküm işlemini yapacağız. Ama öncesinde hoparlörleri yerinden çıkartacağımız için ilk incelemede sol tarafın orijinal ancak kağıdının yırtıldığını gözlemledim. Soketinden kurtararak söktüğümüz bu hoparlörü bir kenara alıp aynı işlemi sağ taraf için de gerçekleştirdim. Buradan çıkan hoparlörün de orijinal olmadığının da bilgisini vereyim. Çıkan hoparlörlere tekrardan bakacak olursak benim fikrim artık bunların kullanılmayacağı, montaj anında şimdilik idareten bu gördüğünüz hoparlörlerin montajını yapacağım. Yaptığım araştırmalara istinaden birçok yabancı sitede bu hoparlörlerin sıfırları satılmaktadır. Yurt dışına çıktığımda bu hoparlörlerden de bir takım alarak ileride tamamıyla kalıcı bir çözüm sağlayacağım. Özet geçmek gerekirse sağ taraftaki parçaların da söküm işlemini yaparak hızlıca söktüğüm diğer parçalara da bir bakalım. Torpidonun altında bu iki cıvatanın sökümünü yaptıktan sonra havalandırma ızgaralarının arkasında bunun gibi gördüğünüz aydınlatma lambalarını da ayırmamız gerekiyor. Orta havalandırma ızgarasını da sökebilmek için tam orta noktasında bulunan bu alyan cıvatayı sökerek kazandaki bağlantısını ayırmamız gerektiğinin önemli olduğunu belirteyim. Bu arada benim havalandırma ızgarasını daha önceden kırılmış olacak ki birçok noktasından Japonla tutturduklarından dolayı sökerken bu noktalardan ayırarak maalesef bütün halinde çıkmadı. Daha sonra bu konuyla ilgili yenileme macerasını da yeri geldiğinde sizlere anlatacağım. Torpidonun rahat sökülebilmesi adına bu noktada ya direksiyonu sökmeniz ya da kolonu biraz aşağı almanız gerekecektir. Ben daha kolay olduğundan kolonu tutan iki cıvatayı da gevşeterek bir miktar aşağı düşmesini sağladım. Oluşan bu boşlukta artık torpidonun çıkartılması aşamasına geçebiliriz. Bu noktada torpidoyu kendimize doğru çekerek oturma noktalarından ayırıp tamamıyla rahat bir şekilde hareket ettiğini tespit etmemiz gerekiyor. Parçayı çıkartabilecek bir alan oluşturduktan sonra görüldüğü üzere çapraz şekilde çekerek torpidoyu nihayet yerinden çıkartıyorum. Torpidoyu sökmek işin sadece kolay kısmı. Çünkü daha işlemlerin yarısına ve zor kısımlarına gelmedik desem yeridir. Torpido altında bulunan tesisat ve kazan kısmı epey karışık olduğundan hem buranın dikkatlice sökülmesi hem de tesisatın düzene sokulması epey zaman alacak. Az önce de bahsettiğim kalorifer su borularındaki tamirli bölgeye de yakından bakacak olursak kaçağın bu noktadan olmadığını ve gayet güzel bir işlem yapıldığını tekrardan belirteyim. Sırayla işlemlerimize devam edecek olursak sağ havalandırma ızgarasına bağlı olan ve tavandaki boruya giden buradaki küçük fanın sökümünü yapıyoruz. Bu fan araç içindeki kabinin sıcaklığını ölçmek amacıyla klima beynindeki sensöre hava akışını sağlayan bir parça. Bunun kontrolünü daha sonra yapacağımızı belirterek kazanın çıkartılmasına engel olan bu demirin sökümünü yapmamız gerekiyor. Demirin sökümü gayet kolay olup her iki tarafta şaseye sabitlenen somunları hızlı bir şekilde çıkarttıktan sonra demire bağlı olan bazı hortum ve klipsleri de ayırmamız gerekiyor. Demirin çıkartılmasını gördüğünüz şekilde hızlıca yaptıktan sonra bu gördüğünüz vakum yönlendirici valfin sökümünü de yapalım.
Bu vakum yönlendirici valv, siz klima panelinden hava akışını değiştirdiğinizde içindeki solenoid valvler sayesinde vakumu yönlendirerek kazandaki hava flaplarının açılıp kapanmasını sağlayan önemli bir parçadır. Söküm öncesinde boruları karıştırmamak adına ister fotoğrafını çekin, isterseniz de üzerindeki etiketten hangi borunun nereye gittiğini belirten markalamalara dikkat ederek montajlayabilirsiniz. Klima kazanını dışarı almadan önce motor tarafında da ortalığı biraz dağıtmamız gerekiyor. İlk olarak kalorifer fan motorunun elektriksel bağlantılarını ayırabilmek için silecek mekanizmasının üstündeki tüm plastik aksamları sökmemiz gerekiyor. Söküm işlemleri kolay olduğundan temel parçaların sökümünü hızlıca geçiyorum. Akü arkasında bulunan ve hazır yeri gelmişken kalorifer peteğine giden borulara su akışı sağlayan bu hortumları da çıkartarak işlemlerimize devam edelim. Kelepçelerinden ayırdığımız hortumları buradan çıkarttıktan sonra silecek altındaki bu parçanın da sökümünü yapalım. Parçayı sabitleyen ve sizlere de gösterdiğim bu vidaların sökümünü yaptıktan sonra silecek mekanizması üzerindeki bu küçük vidaları da çıkartmamız gerekiyor. Bu parçaların sökümünü silecek mekanizmasının revizyonunda detaylıca göstereceğimden dolayı hem de süreci gereksiz yere uzatmamak adına hızlıca geçelim ki daha yapacak çok ama çok işimiz var. Az önce peteğe giden su hortumlarını ayırmıştık. Burada ise gördüğünüz bu boru dönüş hattı olduğundan bununla birlikte hemen altta bulunan klima gaz borularının da ayrılması gerekmektedir. Çekim açısı zor olduğundan ve ara ara netleme problemi yaşadığımızdan ötürü bu noktalardaki işlemler biraz uğraştırıcı olsa da nihayet boru bağlantılarını da ayırmış olduk. Benim araçtaki klima sisteminde gaz olmadığından boru bağlantısını herhangi bir vakumlama işlemi yapmadan direkt söktüğümün bilgisini de araya ekleyelim. Az önce bahsettiğim kalorifer motorunun bağlantı soketini de fan rezistansı üzerindeki noktasından ayırıp bu gördüğünüz bölümlerden de çekip çıkartarak kazanla beraber gelmesini sağlayacağız. Klima kazanını rahat alabilmek adına benim araç otomatik olduğundan bu gördüğünüz kontak halatı da kazanın çıkmasına engel olacaktır. Kontak anahtarı takılı ve direksiyon kilitli değilken kontak sisteminin kelepçesini kolon üzerinden sökerek parçayı yerinden çıkartıyorum. Böylece kazanın önünün açılmasıyla son olarak burada da detaylıca bahsedeceğim ancak baktığınızda göreceğiniz çeşitli soket ve tel bağlantılarını da ayırıyoruz. Artık sadece kazanın şaseye sabitleyen bu gördüğünüz civatalar kalmış durumda. Toplam 4 civatanın söküm işlemini de yaparak kazanı şase üzerinden ayırabiliriz. Özellikle klima ve kalorifer borularına dikkat ederek ben o çetrefilli süreci sizlere gösteremesem de kazanın şase üzerindeki yapıştığı yerden ayırmak neredeyse 1 saatimi aldı. Arada sızdırmazlık elemanı olarak butil mastik gibi bir kimyasal olduğundan zamanla kuruyup iyice yapışmış. Kazanın plastik aksamlarını çok şükür kırmadan şase noktasından güzelce ayırıp gördüğünüz şekilde nihayet sökmüş bulunuyoruz. Daha çok yapacak işimiz olduğundan buraya kadar yapılan işlemlerde işi yaraladığımızı düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Hele bir de silecek sisteminin yenilenmesi, elektrik tesisatının toparlanması ve tabanda yapacağımız işlemleri de eklersek daha sürecin başındayız diyebilirim. Aracın iç kısmındaki işlemleri daha sonra göstereceğimden şimdilik kazandaki işlemlerimize bir bakalım. Klima kazanının genel durumuna baktığımızda epey kirli ve yorgun olduğu gözümden kaçmadı. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlemlerle kazanda gerekli hijyeni sağlayarak görünümünü de nasıl daha sağlıklı hale getiriyoruz bunları göstereyim. Orta havalandırma ızgarasına hava çıkışını sağlayan kapağın vidalarını sökerek bu parçayı yerinden çıkarttım. Kazandaki hava yönlendirme kapaklarının hareketini sağlayan vakum yönlendiricinin sökümü için ilk yapmamız gereken iç sirkülasyon kapağına bağlı olan bu sıkı geçme pimi yerinden çıkartmamız gerekiyor. Bağlantıyı ayırdıktan sonra vakum aktivatörlerini kazan üzerindeki yerinden güvenle alabiliriz. Radyatör borularını kazana sabitleyen kelepçelerini de kurtardıktan sonra kalorifer peteğini kazan üzerindeki yuvasından çıkartabiliriz. Radyatörü kazanda tutan herhangi bir bağlantı elemanı olmadığından bu noktada plastik aksamlara zarar vermeden ayırma işlemini yapıyorum. Çıkan peteğe baktığımızda orijinal Berh marka olduğunu, muhtemelen boru bağlantı noktalarından sızıntı yaptığını da düşünmekteyim. Çünkü buraya takılan bu gördüğünüz hortumlar orijinal boruların kesilmesi sırasında radyatör peteği üzerinde gerilime neden olduğundan tam montaj noktasında zayıflamalara neden olduğunu düşünmekteyim. Tabi bunun üstüne bizim de limon tuzu ile temizlik yapmamız faydalı kireçleri eriterek kaçaklara neden olmuş diyebiliriz. Her neyse o kadar işlem yapıp bu noktalara da el sürmemek ilerleyen zamanlarda 30 yılı aşkın hizmet veren bu parçanın ne zaman su koyu vereceği belirsiz olduğundan kaçak olsun olmasın yenileme şart diyebilirim. Petek üzerindeki tüm boruları söktükten sonra kullanacağımız yeni petekle eski peteğe de bir bakalım. İsim vermeyeceğim ama bazı yerli markalar mevcut. Ancak ben bu ürünlerden memnun kalmadığım için reklam olmasın ama ısı değiştiricilerde Berh, Mahle veya Nissens markayı tercih ederim. Bu arada Nissens markası ile de yakın zamanda bir çalışmamızın olacağının bilgisini de vereyim. Şu an için program tam netleşmediğinden, çok detay veremediğimden ötürü biz şimdilik işlemlerimize devam edelim. Çıkan borulara da bakacak olursak bunların kauçuk hortumlarını boru rotasyonu bozulmasın diye ayırmadım. Konuyu çok dağıtmadan petekteki işlemleri daha sonra göstereceğimden tekrardan klima kazanının son durumuna bakarak işlemlerimize devam edelim.
Motor bölmesine gelen yüzeyde bulunan kapağa ait tek tek gösteremesem de bir dizi vida ve ufak metal klipsler bulunuyor. Bağlantı elemanlarını hızlıca sökerek fan motorunun üzerinde bulunan bu kapağı da çıkarttım. Fan motorunun sökümü bu noktada çok kolay olduğundan motoru gövdeye sabitleyen metal kelepçeyi ve kabloları terminallerinden ayırarak yerinden alıyoruz. Kalorifer motoruna yapacağımız ufak temizlik ile kömürlerinin kontrolü videonun ilerleyen aşamalarında anlatılacağından şimdilik bunu da bir köşeye alıyorum. Kazandaki ön cam ve ayaklara hava akışının sağlandığı yan kapakların sökümünü de yapalım. Ben vida ve kapakları sökerken küçük bir bilgilendirme de yapacak olursam, eğer sadece petek değişimi yapacaksanız bu noktadan sonra daha ileriye gitmenize gerek yok. Hatta az önce söktüğümüz kalorifer motorunu bile sökmemiz gerekmiyor. Ancak video başında da belirttiğim gibi klima kazanındaki mikroplardan kurtulup detaylı temizlik yapacağımızdan ötürü aynı zamanda evaporatör denilen klima radyatörü de değişeceğinden dolayı işlemlerimi derinlemesine olacak şekilde devam ediyorum. Zaten birazdan göreceğiniz pisliklerle işlemlerimizin ne kadar kayda değer olduğunu da anlayacaksınız. Evaporatörü çevreleyen tüm plastik aksamları söktükten sonra iç kısmına bakacak olursak içerisi berbat durumda. W124 araçların bazı modellerinde polen filtresi olmadığından maalesef içeri giren toz toprak bu şekilde tüm kanalları kapatmış durumda. Evaporatör bölgesinde bu denli pisliklerin bulunması hem hava akışını olumsuz etkileyecek hem de sağlık yönünden kabinde solunan havanın kalitesini ciddi oranda düşürecektir. Bu bağlamda ilerleyen videolarda buraya yapmış olduğum özel bir polen filtresinin de tasarımını sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdilik bu konuyu es geçerek evaporatörün borularını tutan kelepçeyi de kazandan ayırdıktan sonra parçayı artık yuvasından çekip alabiliriz. Şimdi bu noktadan sonra evaporatör değişecek mi yoksa temizlenip geri mi takılacak ona karar vermemiz gerekiyor. Aslında ben bu parçayı sürecin başındayken temizleyip takmayı düşünüyordum. Ancak aracın eski sahibi kalorifer petek boruları değişirken gazın boşaldığını ve bu konuda da net bilgi elde edemeyince acaba evaporatör delik midir, hasar almış mıdır gibi sorular aklımda yer bulunca değişim yapmaya karar verdim. Zaten gördüğünüz üzere çok kirli olduğundan aralara giren tozları da tamamen temizleyemeyeceğimden ötürü bu parçanın tekrar kullanımından vazgeçtim. Kazanın parçaları tamamen ayrıldığına göre bunlara da bir dizi temizlik işlemi yapalım. İlk olarak basit bir durulamayla parçalardaki kirin kabasını temizliyoruz. Daha sonra da deterjan uyguladığım bu parçaları tekrardan yıkayarak üzerindeki kalıntılardan tamamıyla kurtuldum. Bu arada birazdan göstereceğim ama yıkama esnasında iç sirkülasyon kapağının üzerindeki hava sızdırmazlık süngeri de özelliğini kaybettiği için tazyikli su ile kazınarak atıldı. Buraya da videonun ilerleyen zamanlarında güzel bir uygulama yapacağımızı da belirteyim. Parçalar kuruduktan sonra üzerlerindeki solukluğun gitmesi, daha homojen görünüm ve bakterileri tamamen gidermek adına mat siyah ile boyama işlemine geçiyorum. Bu süreçte anlatacak çok bir şey olmadığından parçalara gerekli yalıtımı yaparak güzelce boyamasını gerçekleştirdim. Fark ettiyseniz kazanın ana parçasını hala boyamadım. Üzerinde bu görünen butil mastik kalıntıları olduğundan öncelikle bunların kazınması gerekiyor. Araç şasisi üzerindeki bu noktalar temas yüzeyi olduğundan su sızdırmazlığı açısından çok önemli olduğu için iyice yapışmış olan bu maddeyi temizleyebildiğim kadar temizledim. Temizlik işleminin bitmesiyle diğer parçalara yaptığımız boyama işlemini aynı şekilde kazanın üst ve alt kısmına güzelce uyguladım. Buradaki işlemleri de hızlıca geçtikten sonra parçaların boya sonrası durumuna bir bakalım. Atılan boyanın iyice kemikleşmesini beklerken biz de diğer parçalardaki işlemlerimize bir bakalım. Klima kazanını toplamadan önce diğer parçalardaki hazırlıklarımız ve değişimler nasıl olacak onları da sizlere göstereceğim. Kalorifer peteğini sökünce yeni peteği sizlere daha önce gösterdiğimden bu noktayı hızlıca geçip borulardaki durumdan da aynı şekilde bahsetmiştim. Gördüğünüz bu kesilmiş boruları maalesef çok aramama rağmen bulamadığım için hepsini alarak bir kaynakçıya götürdüm. Tabi ek yapılacak noktalara sıfır boru ayarlayarak bunları keserek istenilen yerlere kaynatılmasını hedefledim. Bu noktada borulardaki rotasyonun bozulmaması son derece önemli olduğundan kauçuk hortumları sökmediğimi tekrardan belirterek kullanmamız gereken parçalar temin ettiğim sıfır borudan gördüğünüz gibi kesildi. Ustamız gerçekten işin ehli olduğundan gerekli ölçüm ve işaretlemeleri yaparak parçaları birbirinden ayırdı. Hatta ek yapılacak borunun iç kısmına daha sağlam olması adına daha küçük çapta bir boru geçirerek birleştirmeyi bu şekilde yaptı. Kaynak işleminin yapılmasıyla gayet sağlam olan boruyu bir kenara alarak aynı işlemi ikinci boru için de yaptık. Dönüş borusunda herhangi bir sorun olmadığından sadece bu iki giriş borusundaki işlemlerin yapılmasıyla tekrardan garaja geçiyorum.
Boruların son haline bakmadan önce petekteki yuvasına geçen bu noktalarda da kireç kalıntıları olduğundan su sızdırmazlığı için burada da temizliğin yapılması şart. Bir el bileziğine taktığım tel fırça ile kalıntıları gördüğünüz şekilde tamamıyla temizledim. Boruları idareten petek üzerindeki yerlerine takıp sonuca baktığımızda aslında kaynak yerleri dahil bir sorun yok. Hatta kazan üzerindeki yerine idareten taktığımda bile çok ciddi sorunlar olmamasına rağmen boruların izlemesi gereken rotada oluşan ufak sapmalar işin kalitesine gölge düşüreceğinden açıkçası pek içime sinmedi. Aslında borular rahatça bükülerek bu hizalama yapılabilir. Ancak borulara daha yakından baktığımızda yer yer aşınmaların ve deliklerin olduğunu görünce tekrardan kaynattırsam bile sistem yamalı bohçaya döneceğinden tekrardan araştırmalara başladım. Hatta şöyle söyleyeyim, iş için gittiğim Gaziantep'te bile bu boruları maalesef bulamadım. Aslında birkaç yerde buldum ama onlar da benimkinden daha kötü olması ve temiz olanları da satıcılar komple klima kazanı ile beraber satmak isteyince maalesef amacıma ulaşamadım. Daha sonra iki telli sanayide gezerken Mercedes BMW çıkmacısı olan Shark Ticaret'e geldim. Burada arkadaş gerçekten sağ olsun sağlam kazanı bozarak bana çok uygun fiyata boruları söküp verdi. Parçaları bulunca nasıl minnettar olduğumu bilemezsiniz çünkü bu boruların temini gerçekten zor. Kendilerine tekrardan teşekkür ederek eski boruları söküp yeni boruların montajlanmış haline bakalım. Tabi bu borular da hatasız değil ama kondisyonları gayet iyi diyebilirim. Sadece borulardan birinde bu gördüğünüz hortum bağlantı noktasında bir miktar aşınma mevcut. Sağ olsun yine Shark Otomotiv'deki arkadaş bana çok temiz 3. bir Mercedes petek borusunu da hediye olarak verdiğinden bu borudaki kafayı bendekine aktararak buradaki hatayı da gidermeye çalışacağız. Öncelikle yeni borudaki kullanacağımız bağlantı noktasını uygun uzunlukta keserek alıyorum. Çıkma olarak aldığım borudaki kanserli kısmı da keserek gördüğünüz şekilde yeni boruyu bantlayarak duruşuna bir bakalım. Ayrıca bu boruda da ufak bir deliğin olduğunu görünce tekrardan kaynakçının yolunu tutuyoruz. Burada hem borunun ek kısmının kaynatılması hem de tespit ettiğim noktadaki deliğin kapatılmasını güzelce yapıyoruz. Tamirli borunun son haline de bakacak olursak eskisinden daha güzel ve uzun ömürlü olduğunu söylemek mümkün. Vakit kaybı yaşadığımız bu ufak maceralı süreçten sonra tekrardan boruları petek üzerindeki yerine idareten takarak boruların rotasyonlu olması gerektiği gibi durunca psikolojik olarak rahatladım diyebilirim. Çünkü burada yapacağımız işlemlerin kalitesi ne kadar fazla olursa bu zorlu süreci tekrar yaşamamak adına son derece önemlidir diyerek kalorifer peteğinin son hazırlıklarını yapalım. Paket içerisinden çıkan somun, cıvata ve titreşim önleyici süngeri montaj öncesinde yerine takmamız gerekiyor. Boru bağlantı somunlarını yuvasına geçirdikten sonra peteğin alt ve yan taraflarına gelen yüzeye de süngeri düzgün şekilde yapıştırıyorum. Artık boruların montajına geçebileceğimize göre paket içerisinden çıkan O-ring contaları yerleştirerek direkt boruları takmıyoruz. Çünkü bu NBR kauçuk contalar sıcak soğuk göre göre ömrü 5-6 yıl civarında olacağından ve en önemlisi bu borulara hortumlar takılıp çıkarılırken az da olsa oynama olacağından ilerleyen zamanlarda su kaçırma olasılığı ihtimaller arasında. Buna önlem olarak contanın oturma ve dış yüzeylerine sıvı conta uygulamasını tedbiren gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Buradaki montajdan sonra yıllarca bu noktalara dokunulmayacağından hedefin bu bölgedeki su kaçaklarını olabildiğince ertelemek olacak. Sanırım uygulama amacımı açık bir şekilde ifade edebildiğime göre boruları en az 24 saatlik kurumaya bırakıyorum. Zaten montaj ve teste geçmemiz epey zaman alacağından sürülen sıvı contanın güzelce kuruması için yeterli bir zaman diyebilirim. Kalorifer peteğindeki işlemler tamamlandığına göre klima kazanındaki bazı parçaların iyileştirilmesine de kısaca bir bakalım. İç sirkülasyon kapağındaki yalıtımın yıkama esnasında parçalandığını daha önceden belirtmiştim. Kapak kapanınca az da olsa hava akışı bu noktadan devam edeceği için buraya ufak bir yalıtım yapmamız gerekiyor. Bunun için yapışkanlı sünger kullanarak bu sorunun da üstesinden gelmeyi düşündüm. Gerekli ölçüleri alarak kestiğim bu süngeri kapak üzerindeki yerine uygun şekilde yapıştırdım. Yapışkan çok kuvvetli olduğundan gayet iyi ve temiz bir yüzeye sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Süngerin fazlalıklarını da keskin bir maket bıçağıyla keserek zemindeki kapağın profiline göre ayarlamasını yaptım. Kapağın arka tarafı için de aynı işlemleri uygulayarak buradaki yalıtım işlemlerimi tamamlıyorum. Sonuca birlikte bakacak olursak kapağın hem görüntüsü güzelleşti hem de açılıp kapanmasında ciddi oranda bir yumuşaklık oldu diyebilirim. Yapılan tüm bu işlemlerden sonra klima kazanı üzerindeki işlemlerimize tekrardan dönecek olursak temizliği yapılan ve boyanan parçaları sırasıyla takalım. Ana gövdeyi masamıza aldıktan sonra bu gördüğünüz plastik ızgarayı yerine yerleştirdim. Fan motoru yatağını da bu ızgaranın önündeki yerine yerleştirmeden önce oturma noktalarındaki bu köşelere ufaktan sıvı conta uygulaması yapmanın daha iyi olacağını belirtmek isterim. Çünkü bu gördüğünüz kapak contaları hem eskidiğinden hem de köşeleri güzelce kapatamadığından ötürü bu noktalarda su kaçağı oluşturacağından ufak bir önlem almakta fayda var diyebilirim.
Motorun plastik yatağını kasa üzerine uygun şekilde yerleştirerek vidalarından sabitliyorum. Kalorifer motorunu montajlamadan önce kısaca bu motorda yaptığım temizlik ve kontrol işlemlerinden bir bahsedeyim. Bu gördüğünüz bir nevi kontak spreyi gibi bir şey olan ve özellikle elektrik motor temizliğinde kullanılan sıvıyı fan motorumuzun üzerine bolca uyguladım. Temizlik işleminden sonra kolektör üzerindeki kömürlerde yaptığım kontrolde daha ömrünün yarı olduğunu, değişim için şu an gerekli olmadığına karar verdim. Zaten kömürler biterse fan motoruna silecek altındaki mekanizmadan kolaylıkla ulaşılabildiği için arıza vermesi durumunda gerekli müdahaleler yeri geldiğinde yapılır. Zaten tecrübeme dayanarak söyleyecek olursam mevcut kömürler en az 5 yıl daha motoru sorunsuz çalıştıracak boyuttadır. Verilen bu kısa bilgiden sonra yerleşimi yapılan motorun burçlu yataklarına da daha uzun ömürlü olması adına bu gördüğünüz sıvı yatak ve rulman yağlayıcısını kullandım. Bilenler bilir, bu tarz motorlarda motor milindeki yataklar bozulduğunda fan çalışırken ciddi derecede ses yapmaktadır. Bu olumsuz durumu yaşamamak adına önlemimizi aldıktan sonra evaporatördeki işlemlerimize bir bakalım. Video ortalarında belirttiğim gerekçelere istinaden temizliği yapılmış evaporatörü tekrardan kullanmayacağım için bu gördüğünüz yeni parçayı temin ettim. Mahle marka olarak tercih ettiğim bu evaporatörde reklam olmasın ama gerek Nissens gerekse Mahle ile herhangi bir işbirliğimizin olmadığını tekrardan belirteyim. Ancak bu tarz kritik noktalarda özellikle Behr, Mahle, Nissens veya Delphi gibi markaları tercih ederseniz uzun yıllar problemsiz kullanacağınızı da söyleyebilirim. Yeni peteği kazan üzerindeki yerine montajlamadan önce bu gördüğünüz noktalara da kapak oturacağı için hem hava sızıntısı olmasın hem de içeri toz girmesin diye çok inceden bir sıvı conta uygulaması yapıyorum. Bu küçük işlemi de gösterdikten sonra evaporatörün yerleşimini klima kazanı üzerindeki yerine yaptım. Sorunsuz şekilde kasma veya takılma yapmadan oturan evaporatörün montajlanmış haline şöyle bir bakalım. Herhangi bir sorun olmadığına göre üst kapağı montajını yaparken oturma yüzeylerinde sıvı conta olduğundan tek seferde düzgün bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu noktalarda çok detay göstermesem de bu plastik aksamları tutan metal kelepçeleri de sökerken eğer dikkat ederseniz neyin nereye takılacağını rahatlıkla bulabilirsiniz. Plastik aksamların montajından sonra kalorifer peteğinin yerleşimine geçmeden önce klima sistemine ait bir parçanın da yeni evaporatör üzerine aktarılmasını göstereyim. Expansion valve olarak geçen ve Türkçe'de genleşme valfi olarak adlandırdığımız bu eleman klima sistemlerinde çok önemli bir göreve sahip. Eski evaporatör üzerinden söktüğümüz bu valfi yeni parçamızın üzerine takmamız gerekiyor. Bu parçanın görevi şimdilik bizim konumuz olmadığından merak edenler Google'dan araştırarak özellikleri hakkında bilgi alabilirler. Biz asıl işimize bakacak olursak bu genleşme valfi kolay kolay bozulan bir parça olmadığından değişimini yapmak istemedim. Genleşme valfi ile beraber evaporatör üzerinde bulunan bu plastik trimleri de kırmadan sökmemiz gerekiyor ki yeni kazandaki yerine takabilelim. Genleşme valfini tutan 2 adet cıvatayı sökerken birinin baş kısmı yalama olduğundan burada birkaç talaş kaldırma işlemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Parçayı yerinden söktükten sonra görüldüğü üzere basit bir yapıya sahip. Eski evaporatör üzerindeki sünger yalıtımı da sökerek artık kazan üzerindeki işlemlere dönebiliriz. Evaporatöre gaz gidiş ve dönüş boruları üzerindeki bulunan bu tapayı sökerken radyatörün basınçlı hava ile dolu olduğunu sökerkenki tıslama sesinden anlayabiliriz. Eğer bu parçayı sökerken böyle bir ses duymazsanız bilin ki yeni takacağınız evaporatörde kaçak olma ihtimali çok yüksektir. Bu küçük ama önemli uyarıdan sonra boru bağlantı noktaları için özellikle klima sistemlerinde kullanılan bu yeşil O-ring setinden uygun çaptaki contaları seçiyorum. O-ringlerin oturma yüzeylerini uygun gresle ufaktan yağlayarak conta yerleşimini güzel bir şekilde yaptım. Araç şasisine dayanan sünger yalıtımı da boru üzerindeki yerine hızlıca geçirerek genleşme valfini yerine oturtturuyorum. Yeni cıvataları da dengeli olacak şekilde uzatma kolu kullanmadan elimle sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Burada herhangi bir tork ifadesi zikretmeyeceğim. Sıkım esnasında valf borunun oturma yüzeyine dayanınca daha fazla sıkılamayacağından ötürü bunu rahatlıkla hissedeceksiniz. Bu arada belirtmeyi unuttum ama valfi takmadan önce veya sonrasında da boruların girdiği noktada bulunan bu kapakların da montajını yaptığımızın bilgisini araya ekleyelim. Parçanın montajlanmış halini de son kez sizlere gösterdikten sonra bu yorucu süreçte adım adım işlemlerimize devam edelim. Uzun video diyordunuz. Alın size video diyerek buraya kadar pür dikkat izleyen ve dayanabilen takipçilerim varsa yorumlara bir kalp bıraksın ki sayımızı bilelim. Açıkçası şimdi bakıyorum da ben anlatırken bile inanın çok yoruldum. Şimdi tekrar yap deseler inanın iş gözümde büyüyor. Bu arada ben yeni peteği montajlarken geçenlerde forumda bir arkadaş petek değişimi için hem ücret hem de usta arayışında olduğuna dair bir gönderi yayınlamış. Verilen fiyatlar 7 ila 10 bin TL arasında olmasına rağmen ya ne yaptınız, insafınız yok mu, şöyle böyle demişler. Şimdi sizlere soruyorum, bu işi layıkıyla yaptığınızda acaba sizce hakkı kaç olmalıdır? Yorumlarınızda bunu da belirtirseniz sevinirim. Önceki videomda işçilik ücretleri hakkında da ufaktan konuşmuştuk. Bu noktada yine fikrimi belirtecek olursam burada gördüğünüz
gördüğünüz ve birazdan göreceğiniz pas dönüştürücü uygulaması, torpido bakımı, elektrik tesisatının toparlanması, kazandaki parçaların kontrol edilmesi ve bahsedemediğim ama gösterdiğim işlemler dahil malzeme ücretleri hariç 25.000 TL'den az olamaz. Çünkü burada tamir değil bir sanat icra edildiği için sürecin bir haftaya yakın sürmesi, acele etmeden yavaş yavaş yapılması telaffuz ettiğim rakamların karşılığını vermektedir. Reel piyasada bu işlemler zaten uygulanamadığı için fazla boş yapmadan ben işimi anlatmaya devam edeyim. Klima kazanına ait hemen hemen birçok parçanın montajlanmasıyla tüm vida ve klipsleri de takarak genel anlamda toparladığımızı söyleyebilirim. Klima kazanının son halini de sizlere gösterip vakum sisteminin parçalarına bakalım. Sıra vakum aktuatörlerine geldiğine göre bu parçaları takarken kapaklarla olan klipsli kolları da gördüğünüz gibi bağladığımı ve bunların üzerindeki ayar cıvatasından da açma kapama yaparken kapakların kurs boyunu ayarlayabileceğinizi unutmayın. Vakum aktuatörlerini kazan üzerindeki yerine sabitledikten sonra vakum hortumlarını da uygun şekilde yuvasına geçirerek sabitledim. Vakum yönlendirici valfini de kazan üzerindeki yerine takıp boşta kalan vakum hortumlarını da renk ve kodlarına göre karıştırmadan bağladım. Tabi bazı noktalar şu an boşta, bunlar araç üzerinde olduğundan bağlantılarını daha sonra yapacağımız için şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Kazanı araca montajlamadan önce herhangi bir pişmanlık duymamak adına kazan üzerindeki tüm aktuatörlerin de kontrolünü yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Biliyorsunuz malzemeleri eski ve bu aktuatörlerin içerisinde de kauçuk membran olduğundan yırtılma olması durumunda hem vakum kaçağı olur hem de kumanda ettiği fonksiyon çalışmaz. Test için bize lazım olan basit bir şırınga ve uygun çapta bir hortum yeterli olacaktır. Test yöntemi oldukça basit olup bu aktuatörlere giren vakum hortumunu sökerek şırıngadan gelen hortumu bağlayıp sisteme vakum uyguluyorum. İlk yaptığım kontrolde orta ızgaradan sıcak hava gelmesini sağlayan bu kapakçığın hareketini gözlemledim. Bu özellik çoğu W124'te yoktur ancak bendeki bu fonksiyonla orta ızgaradan da sıcak hava alabildiğimin bilgisini vereyim. Sıradaki testimizde de bu görülen pembe vakum aktuatörlerine vakum uygulayarak taze hava girişini sağlayan kapağın çalışmasını gözlemledim. Son olarak orta havalandırma ızgarasından hava çıkışını açıp kapatan kapağın da kontrolünü gerçekleştirdikten sonra hepsinin sorunsuz çalıştığına dair onayımızı aldık. Aslında bu gördüğünüz yönlendirici vakum valfinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak ben çok yorulduğumdan inanın hem buranın çekimlerini yapmadım hem de süreci çok uzatmak istemedim. Meraklıları varsa içini açıp sistemin mantığını rahatlıkla kavrayabilirler. Klima kazanındaki işlemlerimizin çok büyük oranda bitmesiyle artık montaja hazır diyebiliriz. Ancak daha araçta herhangi bir hazırlık yapmadığımızdan dolayı oturma yüzeyindeki temizlik ile burada da birkaç yalıtım işlemlerini gerçekleştirmemiz şart. Klima kazanının şase üzerindeki bu oturma yüzeyinde tam sızdırmazlık sağlanması adına bu noktada yapacağımız temizlik işlemi son derece önemli olduğundan sabırlı bir şekilde tüm kalıntıları temizlemeye başladım. Sökülen mastik ve sünger kalıntılarını gidermek epey uğraştırıcı olduğundan yavaş yavaş dinlenerek 1 saatte temizledim. Temizlik sonrasında görüldüğü üzere ufak sünger kalıntıları hariç yüzeyde herhangi bir yabancı madde bulunmuyor. Ufak tefek sağa sola dökülen parçaların da süpürülmesini bu noktada yaparak kabin havuzundaki bu bölgeyi boyamaya başlayalım. Bu bölgelerin fabrikasyon rengi de mat siyah olduğundan aynı renge boyamaya karar verdim. Gerek oturma yüzeyi gerekse motor bölmesine doğru uzanan beşik veya havuz kısmını gördüğünüz üzere boyadım. Direkt boyama sonrasındaki durumuna da bakacak olursak artık burası klima kazanının montajına hazır hale geldi diyebilirim. Klima kazanına geri dönecek olursak az önce temizlediğim öpüşme yüzeylerinde herhangi bir sızıntı olmaması adına bu gördüğünüz butil mastiği tercih ettim. Aslında bu noktada uygulanabilecek malzemelerden biri de cam macunu. Yaşı 30'un üzerinde olanlar bilir, eskiden ahşap pencerelerde kullanılan camı çerçevesine sabitlemek için bu macun kullanılırdı ki sürekli güneş, yağmur ve soğuğa maruz kalmasına rağmen 10 yıldan fazla bir ömre sahip oluyordu. Şimdilerde hemen hemen hiç karşımıza çıkmayan bu macun yerine ne kadar etkili olacak bilmiyorum ama bu gördüğünüz şerit veya butil mastiği tercih ettim. 3-4 kat olacak şekilde uyguladığım bu malzemeyi kazana oturtturduğumuzda cıvatalarını sıkarken arada ezilip dışarı bir miktar taşabileceği için ince bir kat yapıp bırakmıyoruz. Boşlukları güzelce doldurması adına benim böyle bir yöntem tercih ettiğimi arada belirteyim. Tekrardan araç üzerindeki işlemlerimize dönecek olursak kazanın montajından önce içim rahat etmediğinden ötürü acaba yağmur suyu sızıntısı olur mu diye oturma yüzeylerine de ekstradan ince bir sıra olacak şekilde sıvı mastik uygulaması yaptım. Buraya asla Dyson veya siyah silikon tarzı bir ürün sürmeyin çünkü tekrardan kazanı sökmek isterseniz kırmadan çıkartamayacağınızı belirteyim. Mastiğin tutunma direnci çok düşük olduğundan amacım sadece montajdan sonra uzun yıllar bu yüzeyde su sızdırmazlığını sağlaması yeterlidir.
Eğer klima kazanının sökülmesi icap ederse kolaylıkla ayrılabildiği için kazanın parçalarına da zarar verilmesinin önüne geçilecektir. Çekilen bastiği de sizlere gösterdikten sonra nihayet klima kazanının montajına geçebiliriz. Kazan montajında 2 kişi olursanız motor bölgesinden de boruların yönlendirilmesi ve kazanın dengede tutulması açısından işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Montaj aşamasındaki kazanın sabitleme somunları ile hortumların takılması gibi süreci hızlıca geçerek klima kontrol düğmelerini de idareten yapıp aracı çalıştırmaya hazır hale getirdim. Bu noktada yapacağınız test ile klima kazanında herhangi bir su kaçağı veya çalışmayan bir aksam var mı kontrol etmek çok önemlidir. Sonuçta bakım onarımdan geçen kazanda kontrol yapılmadan her şeyi toplarsak ve sorunu sonrasında fark edersek bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Kalorifer sistemi çalışırken özellikle alttaki tahliye deliğinden su çıkışının olup olmadığını gözlemlemek yaptığım ilk kontroller arasında. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından herhangi bir su kaçağına rastlamamamız üzerine kazanın altındaki su giderlerine bu gördüğünüz yeni hortumlarında montajını yapalım. Yaz aylarında çalışan klimadaki yoğuşma suyu bu gördüğünüz yeni takılan hortumlardan tahliye edilerek dışarı atılmaktadır. Araç içine su basmaması adına buradaki işlemin de önemli olduğunu vurgulayarak orta konsol altında bulunan kabloların da bez bantla toparlanmasına geçelim. Bu süreçte anlatılacak kayda değer bir şey olmadığından direkt sarılmış kabloları göstermek sanırım yeterlidir diyerek airbag beyninin olduğu bölgeye bakalım. Bu noktaların da epey kirli durumda ve şase bağlantı noktalarında da ufak paslanmaların olduğunu gözlemledim. Airbag beyninin soketini akü bağlı değilken sökerek ve şase bağlantılarını da ayırıp bu noktaları dremele taktığım tel fırçayla paslarından arındırdım. Böylece ilerleyen zamanlarda şase temassızlığından kaynaklı oluşabilecek saçma sapan arızaları da engellemiş olduk diyebilirim. Çalışma ortamında az önce gördüğünüz toz toprağı da bir güzel süpürüp dip noktaları da hava tuttuktan sonra buraları hemen toplayalım. Şase bağlantı noktalarına ve airbag soketine nemden dolayı oksit olmasın diye yağlı kontak spreyi uygulaması yaparak bunları yerine takıyorum. Az önce bahsettiğim gibi tesisattaki işlemlerimi hızlıca geçtiğimi, bununla beraber hazır buralar sökülmüşken vites kulesinde yaptığımız kontrol ve revizyonlar süreci bambaşka boyuta taşıyacağından konunun ana aktörü olan klima kazanı ve torpido işlemlerinden pek sapmayı düşünmüyorum. Bu bahsettiğim işlemleri de başka bir videoda göstereceğimden ötürü sıradaki kontrollerimize bir bakalım. Klima kazanı üzerinde yaptığım gerekli soket ve sensör bağlantılarının montajını hızlıca geçtiğimi, asıl önemli olan klima yönlendirme anahtarının ayarlanmasına bir bakalım. Kazan üzerindeki yönlendirme kapaklarının hareketi bir kısmı vakumla bir kısmı da bu gördüğünüz tellerle yapıldığından burada da bir dizi ayarlama işlemimiz olacaktır. Gördüğünüz gibi hava yönlendirmesi ayaklara veya ön tarafa verdiğimde bu kapak istenildiği şekilde kapanmıyor. Tel üzerindeki plastik ayar somunundan düğme konumuna göre bir pozisyonda gördüğünüz şekilde uzunluk kısalık ayarını yapıyorum. Daha sonra düğmeyi ayak kısmına getirdiğimde üst kapağın tamamen kapandığını görebilmektesiniz. Pozisyonu ön camlara verecek şekilde ayarladığımda ise kapakların tam açıldığını, yine pozisyonu hem ayak hem de camlara verecek şekilde ayarladığımızda da kapağın açılı şekilde durduğunu gözlemledim. Sonuç olarak mekanizmanın problemsiz çalıştığını sizlere gösterdikten sonra artık burada anlatacak pek bir şeyin olmadığını söyleyebilirim. Torpido arkasında bulunan bu demirin üzerinde de gördüğünüz gibi yer yer paslanmalar mevcut. Buraları temizleyip hızlıca bu parçayı da parlak siyaha boyayarak yeni gibi yaptığımı arada belirteyim. Kuruma sonrasında direkt sonucu gösterdiğime göre bu parçanın montajına da bir bakalım. Parçayı kazan önündeki yerine uygun şekilde yerleştirip şaseye sabitlenen noktalardaki somunlarını sıkarak montajını ufaktan sizlere göstermiş oldum. Bir de sağ havalandırma ızgarasının olduğu yerde hatırlarsanız klima sistemine ait bir fanımız vardı. Acaba bu fan sorunsuz çalışıyor mu diye ufak bir test yaptığımda bunda da bir problem olmadığını teyit ettim. Fana ait boyanmış kelepçeyi de yerine takıp doğruca fanın montajını yapalım. Fana ait gerekli hortum ve soket bağlantılarını yaptıktan sonra torpido montajından önce cam diplerinde, torpido oturma noktalarında ve sütunların saç birleşim yerlerinde yer yer paslanmaları görebilmektesiniz. Burada yapacağımız pas dönüştürücü öncesinde ufaktan bir temizleme işlemine tabi tutmamız gerekiyor. Kaba tozları süpürdükten sonra ufak parçaları da hava tutarak giderdim. Yüzeyi de temizlik kimyasalları ile temizleyerek pas dönüştürücünün uygulanması için zemini hazırlamış olduk. Daha önceki videolarımda pas dönüştürücü üzerine detaylıca konuştuğumuzdan direkt uygulamaya geçelim. Aslında cam sökülse ve alt kısmını da güzelce bu işlemler uygulansa hiç fena olmaz. Ancak fark ettiyseniz süreç uzadıkça uzuyor. Bildiğiniz üzere pas dönüştürücünün kuruması saatler sürdüğünden o sırada biz de ıvır zıvırların montajını yapalım. Ayak havalandırma borularının da yıkamasını daha önceden yaptığımı ve ben kazanı toplarken güzelce kuruduğunu arada belirteyim. Aslında gözükmeyecek ve halı altında kalıyor ama işin düzgünlüğü açısından bunları da boyamak istedim. Böylece hem temiz gözükecek hem de bakterileri öldürmüş olacağız. Boya sonrasındaki parçaların durumuna bakacak olursak umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir.
Tekrardan araç içine dönecek olursak pas dönüştürücünün kurumasıyla birlikte gerekli yalıtımları yaparak ön panel ve sütunların boyamasını parlak siyaha yapıyorum. Boya sonrasındaki son durumu da sizlerin yorumuna bıraktım. Allah'tan torpido üzerinde çatlaklık gibi fiziksel bir hasar olmadığı için çok şanslıyız diyebilirim. İlk olarak yüzeye ufaktan bir temizlik işlemi uyguluyoruz. Buna benzer bir işlemi daha amatörce 5 yıl önce E36 aracımın kapı döşemeleri içinde yapmıştım. Hala ilk günkü canlılığını koruduğundan dolayı burada da aynı işlemi yapmak istediğimi belirteyim. Ayrıca torpidonun alt kısmında renk soluklukları ile hala fabrikasyon kodlamaları durduğundan buraların kapatılması açısından da iyi olacaktır. Özellikle orta konsola baktığımızda ise yer yer ufak çizikler ile renk solmalarının olduğunu da görmek mümkün. Direksiyon alt bakalitte ise LPG düğmesinin delikleri haricinde bir kusur olmadığını da göstermek istedim. Tüm parçalara gördüğünüz şekilde ıslak keçe uygulaması yaparak yüzeylerini çiziyoruz. Böylece atılan boyanın tutuculuğu daha yüksek olacağından ilk işlemimiz bu şekilde olmuştur. Hatta isterseniz bu noktada 2000'lik sulu zımpara kullanarak fazla bastırmadan yüzeyin çizilmesini sağlayabilirsiniz. İşlem sonrasında yaptığımız kurulamayla yüzeyin çok hafif matlaştığını görebilmekteyiz. Bu aşamadan sonra tüm parçaların gerekli yalıtımını yaparak bir sünger ile deri boyasını parçaların üzerine yedirerek sürüyoruz. Bu boyanın plastik aksamlar için uygun olmadığını, sadece deri kaplı yüzeylerde etkili sonuç verdiğini baştan belirteyim. Uygulanan boya mat siyah olduğu için yüzeyde herhangi bir değişiklik yaratmayacağından biraz sonra sonuca bakarken bahsettiklerimi sizler de görebileceksiniz. Tüm parçalar süngerle güzelce detaylarına varana kadar boyandıktan sonra kuruma için beklemeye alıyoruz. Aşağı yukarı 30 dakika içinde boyanın çekmesiyle rahatlıkla yüzeylere dokunabilirsiniz. İşlemleri bu şekilde bırakırsanız az da olsa sünger izlerine rastlamak mümkün. Bu olumsuz durumdan kurtulmak adına yapmanız gereken ikinci adım tabanca ile aynı boyayı tekrardan ikinci kat olacak şekilde uyguluyoruz. Tabi bu işlem biraz uzaktan ve duman kat olacak şekilde çok yoğun püskürtme olmadan yüzeye uygulanıyor. Süreci anlatarak değil de boyanın uygulama sürecini sizlere gösterirsem sanırım daha iyi ifade etmiş olurum. Boyanın hafif kurumasıyla artık son kat olan bir nevi vernik diyebileceğim mat torpido sütünün uygulamasına geçiyoruz. Kimyasalı tabancaya doldurduktan sonra koruyucu tabakanın uygulanmasıyla sizleri baş başa bırakıyorum.
Torpido üzerindeki son işlemlerden birisi olan patlak hoparlörlerin değişimine de bir bakalım. Video başlarında da gösterdiğim ölçülere istinaden 13 santim çapında yeni Pioneer hoparlörleri kullanmayı tercih ettim. Tabi bunların çapı 6-7 mm büyük olduğundan ufaktan taş motorunda hem çapını küçültüp hem de montaj kulaklarını keserek ayırdım. Eski hoparlörlerin üzerindeki soketli kabloyu da çıkartıp yenilerini de gördüğünüz şekilde aktarıp süreci sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Bu hoparlörlerin de montaj provasını yeni torpidomuz üzerinde gördüğünüz şekilde yaptım. Herhangi bir sorun olmadığına kanaat getirince tekrardan araç üzerindeki montajımıza geçelim. Tüm yapılan kontrollerde artık torpido altında bir sorun olmadığına göre nihayet parçanın montajına başlayabiliriz. Tabi bu ara süreçte ben koltuk ve taban halılarını sökerek burada da bir dizi işlem gerçekleştirdim. Bunları da bir sonraki videomda bahsedeceğimden bu süreçleri şimdilik geçtiğimi, aynı zamanda bahsi geçen videoda torpidonun sökük vaziyette olduğunu görürseniz şaşırmamanızı belirtmek isterim. Torpidoyu tutan somun ve civataları tek tek anlatmak yerine süreç başında detaylıca gösterdiğim tüm bağlantıları bu aşamada gerçekleştirdim. Videoyu gereksiz uzatmamak adına bu işlemleri hızlıca geçerek orta konsolunda montajını yapalım. Hatta orta konsoldaki aydınlatmaların LED'e dönüşümü ve bu LED'lere yaptığımız ömür uzatıcı ufak işlemleriyle yapacağımız sürpriz uygulamalar kısmen orta konsol ve tabanın söküm işlemlerine dahil olduğundan burada onlara yer vermeyeceğim. İnanın anlatmaktan ben de yorulduğum için bu aydınlatma bahsini hızlıca geçerek havalandırma ızgaralarının montajına bakalım. Hatırlarsanız sökerken yapıştırıcı ile sabitlenmiş bu ızgara dağıldığından tekrar kullanılamaz hale geldi. Aslında biraz vakit harcasam belki hayata döndürülebilir ama açıkçası süreç beni yorduğundan direkt çıkmasını almak istedim. Bulduğum çıkmacılardan birisi parçayı torpidodan sökerken kırınca elimiz boş döndük diyebilirim. Parçayı bulduğum başka bir çıkmacı da esnaflığa yakışır şekilde davranmadığından ben de almaktan vazgeçip yan sanayi bir ızgara alarak yoluma devam etmek istedim. Açıkçası yan sanayi bu ürün orijinal kalitenin çok altında, ancak alacağımız çıkma parçanın da malzeme yorgunluğu olduğundan bu noktada maalesef bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Tüm havalandırma ızgaralarını uygun şekilde montajlayıp özellikle orta havalandırma ızgarasını takarken kazan üzerindeki klapenin bağlantısına dikkat ediyoruz. Parçanın montajıyla fan motorunu devreye alıp havanın geçişini sağlayan bu kapakçığın da açılıp kapatılmasını kontrol ederek diğer işlemlerimize bir bakalım. Ses sistemine ait bu parçaların montajında da anlatılacak kayda değer bir şey olmadığından süreci sizlerle paylaşmam daha uygun olacaktır. A sütununa ait bu direklerdeki kaplama da solduğundan elimde bulunan Mercedes Vito araçtan çıkma orijinal deri kaplamalar ile bunların da kaplamasını yaparak yeniledim. Bu parçaları da direkteki yerine güzelce montajladıktan sonra sizlere bahsetmeye değer görmediğim birçok trim aksamının toplanmasını gördüğünüz şekilde gerçekleştirdim. Kadranın montajı, ayak aydınlatmalarının eklenmesi ve video süresince bahsettiğim birçok farklı konuları yeri geldikçe ayrı ayrı göstereceğim. Bununla beraber orta konsoldaki ahşap trimlerde gördüğünüz bu ufak çatlamaları da çok yakında yenileme işlemine tabi tutacağımızın bilgisini de vereyim. Bu noktada sizlerin de fikirlerine ihtiyacım var. Ahşap yenileme yapılırken vites topuzu ile beraber direksiyonun da bir kısmını ahşap ile kaplanmasını doğru bulur musunuz veya bu araçlarda yakıştırıyor musunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Sizlerin tavsiyesi doğrultusunda direksiyonda bu işlemi gerçekleştireceğimin altını çizerek yayınlamış olduğum kitap gibi bir videonun daha sonuna geldik. Paylaştığım videolar ile restorasyon ve tamirin nasıl yapıldığına dair yeni bir vizyon kattığımızın farkında olmakla beraber sizlerin desteğiyle sürekli bir öncekinden daha güzel neler yapabiliriz şeklinde içerikler çekmeye de devam edeceğiz. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunarak şimdilik sizlere veda ediyorum.